Bugün İstanbul'un en eski semtlerinden biri olan Samatya'yı gezeceğiz. Samatya sur içinde bulunuyor. Bizans döneminde hayat İstanbul'u korumak için yapılmış olan bu surların içinde yaşanıyormuş. Sur içinde kalan yerleşim yerlerinden tarihi dokusunu korumayı başarmış olan çok az semt bulunuyor. Bu semtlerden birisi de Samatya. Samatya'ya Marmaray'ın Kazlıçeşme durağında inip 20 dakikalık bir yürüyüşle veya 80T numaralı otobüsle ulaşmak mümkün. Benim gibi sokak aralarında yürümeyi seven ve sürprizlere açık, meraklı biriyseniz yürümenizi tavsiye ederim. Çünkü Samatya'ya doğru yürürken yol üstünde Yedikule ve İmraor gibi semtleri görmek mümkün. Sur kapısından girdikten sonra karşıma çıkan ilk sürpriz Yedikule Hisarı. Yedikule surların en uç kısmındaki yerleşim yerlerinden birisi Yedikule. Yolumuzun üzerindeki Yedikule Hisarı'na uğrayalım ve öyle devam edelim. Bu hisarın yapımı 400'lü yılların başlarına dayanıyor. Doğu Roma İmparatorları savaşlardan sonra buraya yaptırdıkları Altın Kapı denilen kapıdan giriş yapıyorlarmış. O zamanlar bu hisar 4 kuleden oluşuyormuş. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethettikten sonra burayı onartarak 3 kule daha ekletmiş. Böylece burası Yedikule Hisarı ismini almış. Etrafındaki yerleşim bölgesine de Yedikule denmiş. Fakat Yedikule ünlü maalesef içinde bulunan zindanlardan alıyor. Bu zindanlar yabancı siyasi suçlular ve sarayın gözden çıkardığı devlet adamlarının hapsedildiği yerler olarak birçok efsaneye, şarkıya da konu olmuş. Bu zindanlarda yaşanan en ünlü tarihi olay ise Genç Osman'ın Yeniçeriler tarafından burada hayatına son verilmesi olmuş. Konunun detaylarına girmek istemiyorum. Yedikule Hisarı artık ziyaret edilebiliyor. Yedikule birçok film için adeta doğal plato niteliğini taşıyor. Bozulmamış tarihi yapıları, tarihi sokakları ile dönem filmleri, dizileri için çok iyi olanaklar sağlıyor. O yüzden burada gezerken herhangi bir dizi veya film çekimine denk gelmeniz çok olağan. Bu sokak ve ara sokakta çekim yapılan önemli mekanlardanmış. Yedikule ile Samatya arasında İmrahor var. İmrahor adını İmrahor İlyas Bey'den almış. İmrahor ne demek? Motorlu taşıtlara geçilmeden önce ulaşım vasıtası olarak atların kullanıldığı dönemde belli yerlerde at çiftlikleri yetiştiricileri, atların nerede kullanılacağını belirleyen birimler varmış. Ülke çapında ahırların ağaları varmış. Bütün ağırların, çiftliklerin bağlı olduğu bir de yönetici varmış. Bu yöneticinin adı İmrahor. Saraya bağlı olan İmrahor'u günümüzün Ulaştırma Bakanı olarak da düşünebiliriz. İmrahor sözü ilk defa 1530'lu yıllarda geçmiş. Emiri Ahur, yani ahır emiri, zamanla Emrahor'a, sonra da İmrahor'a dönüşmüş. İmrahor semtinin en önemli özelliği ise İstanbul'un en eski manastırının burada olması. Stüdyoz Manastırı Ayasofya'dan 70 yıl önce inşa edilmiş. Bizans'ın asilzadelerinden biri olan Stüdyoz tarafından kendine ait arazi üzerine 463 yılında inşa ettirilmiş. Doğu Roma'nın en eski manastırlarından birisi olan bu manastırda uykusuzlar denilen 700 civarında keşiş yaşıyormuş. Burası Hristiyanlığın çok önemli bir merkeziymiş. Burada yaşayan 700 keşiş yaptıkları çalışmalar, eğitim, ikonalar ve el yazmaları ile Hristiyanlık için çok önemli bir yer tutuyorlarmış. Dünyanın en eski dini yapılarından birisi olan Stüdyoz Manastırı 1500'lü yıllarda İmrahor İlyas Bey adına camiye dönüştürülmüş. Şu an restorasyon aşamasında, içeri girip göremiyoruz. Restorasyondan sonra eminim hak ettiği değeri bulacaktır. Bu cadde üzerinden ilerlediğimizde Samatya'ya ulaşıyoruz. Samatya adını Yunanca kumlu anlamına gelen Samatyon sözcüğünden almış. Geçmişte semtte bol bulunan kumlu topraklardan ileri geldiği söyleniyor bu ismin. Burası tarihi dokusunu korumuş nadir semtlerden.
Ayrıca Rum, Ermeni vatandaşlarımızın yoğun olarak yaşadığı semtlerden birisi. Zamanla kültürel etkileri ve bu vatandaşlarımızın sayıları azalsa da hala bu kültürü, atmosferi bu semtte yaşamak mümkün. Samatya'ya doğru yürürken tarihi sokaklardaki dini yapıların yanı sıra tarihi dükkanları da görmek mümkün. Yol üstünde denk geldiğim tarihi Samatya çorbacısının da bir hikayesi var. Bu bina eskiden Rum bir hanıma aitmiş. Bu hanımefendi burada kadınlar kahvesi işletiyormuş. Sadece kadınların geldiği bir kahveymiş burası. Nüfus azalmaya başlayınca burası kapanmış. Bu binada kaderine terk edilmiş. Uzun süre atıl durumda kalmış. Sonra burayı restore etmişler ve güzel bir lokanta yapmışlar. Fiyatları da oldukça makul. İçerisi de bu şekilde. Samatya'nın en ünlü yeri Samatya Meydanı. Burası Samatya'nın kalbi, Samatya kültürünün en önemli noktası. Burada birçok meyhane ve restoran bulunuyor. Son dönemlerde rakı balık kültürünün önemli noktalarından birisi olsa da burada sadece şarap satan dükkanlar varmış. Mezesini alan veya etini alan gelirmiş, küçük bir pişirme ücreti karşılığında yiyeceğini pişirtir, yermiş. Yine buranın en eski mekanlarından Ato'nun yeri, meydanın başında en üst kata çıkınca muhteşem bir manzara ile karşılaşıyorsunuz. Ünlü isimlerin de tercih ettiği mekanlardan birisiymiş. Samatya Meydanı'ndaki mekanlar aynı zamanda ünlü dizilere ve filmlere ev sahipliği yapmış. 1960'lı 70'li yıllarda Yeşilçam'ın da bir nevi doğal seti gibi kullanılmış. Son dönemlerde ise Türkan Şoray ve Şener Şen'in oynadığı İkinci Bahar dizisinin çekimleri buralarda, bu mekanlardan birinde yapılmış. Bu meydanda yine son dönemlerde Şener Şen'in oynadığı Gönül Yarası filmi gibi birçok film çekilmiş. Anlatıldığına göre bazı binaların altında Bizans döneminden kalma mahzenler bulunuyormuş. Günümüzde depo olarak kullanılan bu mahzenlerde eski Rumca yazılar da duruyormuş. Bizans'ın sahil kasabası günümüzün mahallesine dönüşmüş. Kültür artık yavaş yavaş yok olmaya başlamış. Bu bölgede Ermeni cemaati de yoğunlukla yaşamakta. Ermenilere ait de bir kilise bulunuyor. Samatya'dan biraz daha yukarıya çıktığınızda İstanbul'un 7 tepesinden biri olan Cerrahpaşa Tepesi'ne geliyorsunuz. Burada Fatih Belediyesi'nin kahve tesisi var. Cerrahpaşa'da iki önemli nokta var. Ara sokaklardan birisinde iki evin arasında kalmış olan Arkadyas sütunu. Bu sütun 403 yılında Doğu Roma'nın ilk imparatoru Arkadius tarafından dikilmiş. O dönem isyan çıkaran Gotlara karşı kazandığı zaferi temsil etmek için dikilmiş. Ama üzerinde Hunlara ait resimler de var. Çünkü o dönem Hunlar Karadeniz üzerinden Trakya'ya kadar gelmiş, İstanbul'a dayanmış. O nedenle bu sütunun aynı zamanda Hunlara karşı tanrısal bir koruma tılsımı olarak da dikildiği söyleniyor. Bu sütunun çevresi Bizans döneminde köle pazarı olarak kullanılıyormuş. Bizans döneminde Samatya Agora yani kumluk pazar, Osmanlı döneminde ise avrat pazarı adıyla anılmış. Osmanlı döneminde savaşlardan ele geçen kölelerin ve cariyelerin satıldığı bir yer olarak kullanılmaya başlanmış. Ruhsatlı köle tacirleri ile ruhsatsız köle tacirleri arasında sorunlar da yaşanıyormuş. Bunlar kayıtlarda mevcutmuş. Bu pazar 1840'lara kadar aktif olarak kullanılmış. 1846 yılında Abdülmecid'in fermanı ile bu pazar buradan kaldırılmış. Bu sütunun bulunduğu bölgede Bulgur Palas denilen İtalyan mimar
Giulio Mongeri tarafından Bolu Milletvekili, bulgur tüccarı Mehmet Habib Bey için yapılan bir bina var. Kendisi kadar muhteşem manzarası ile de görülmeye değer bir yer. Bu bina şu an belediyenin işletmesinde ve kütüphane olarak kullanılıyor. Bu kütüphaneden ayda 3 kitap alabiliyorsunuz. İçinde yine belediyeye ait kitap satış noktası var ve belediyeye ait bir kafe bulunuyor. İstanbul'un semtleri ve sırları serimizin 2. bölümünde Samatya ve çevresini gezdik. Diğer bölümler için abone olmayı unutmayın.